Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Libya'da olan bizim tarafımızdaki hava savunma sistemleri. Hangi sistemleri götürdük, yeterliler mi veya bizim için bir Mısır ve Rus jeti vurabilirler mi? İncelemeye başlayalım. Libya Vatiye üssüne yapılan hava saldırısı sonrası hava savunmasının önemi tekrardan ortaya çıktı. Yetersizliğimizi gördük ve ek sistemler gönderdik. Bunun içinde S-125 gibi füzeler de var. Peki ne kadar yeterli? En baştan gönderdiğimiz bütün sistemlere bakalım. Ne yapabilir veya yapamaz şeklinde. İlk olarak düşük seviye zıpkın. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf Libya'ya normal sistemlerin yanında zıpkın gönderdiğimizi de gösterdi. Ama bu hamleyi ben elde kalan eskileri elden çıkarmak olarak yorumluyorum. Zıpkın ordumuzda 3000 adet bulunan M113 araçlarını değerlendirerek kurulmuş bir sistem. 8 Stinger füzesi, 8 kilometre menzili ve 5 kilometrede vuruş irtifası var. Fazlasıyla yetersiz. Sadece yakın mesafedeki helikopterleri vurabilir ama bu da hiç yoktan iyidir. Hızlı yer değiştirmeler sayesinde helikopter kovalayabilir. 20 yıllık olduklarından ki bizim artık pek kullandığımız söylenemez, çürümektense bari gitsin Libya'da bir işe yarasın. Sırada Korkut. Libya'ya giden ilk Korkutları bu savaşın ta ilk safhalarında görmüştük. Şimdi de tam sayıyı bilmesek de son teslimatlarla sayısı arttırılmış. 4 kilometre gibi bir menzili ve vuruş irtifası var. Az gibi görünse de ana amacı jet vurmak olmadığından yeterli. Amacı füze, helikopter ve İHA vurmak, ana üsleri korumak. Üstelik 35 milim parçacıklı mühimmatıyla füze durdurma oranı genele göre yüksek. Böylesine son teknoloji ve değerli bir sistemi Vatiye gibi üslerde açık hedef olarak bırakmayacağımızdan muhtemelen başkentteki kritik binaları korumakta. Malum Rusların ve Arapların ne yapacağı belli olmaz. Bir anda seyir füzeleriyle başkente saldırabilirler. Kritik binalar patladıktan sonra da işimiz zorlaşır. Biz de müttefikimizi koruyabilmek için bu adımı Korkutlarla attık. Sırada Hawk bataryaları. Amerika'dan bize hibe edilen son kullanma tarihi geçmiş sistem. Modernize etsek de eksik olduklarını Vatiye'de gördük. Yapılan saldırının detaylarını bilmiyoruz ama üzerine gelen jetleri vuramadığını biliyoruz. Yabancı kaynaklardan baktığıma göre ateş bile etmemişler. Biraz can sıkıcı. Bu sistem 35 kilometre menzile ve 20 kilometrelikte bir vuruş irtifasına sahip. Güzel ama eski. Modernize etsek de sistemin temeli eski. Amerika 20 yıl kullanmış, 2005'te bize vermiş, 15'te oradan 35 yıllıklar. 1982'de bir MiG-25'i vursa da üstünden 38 yıl geçmiş. Uçaklarda artık neler var. Sadece radarını modernize ederek bu sistemlere güvenmemiz sıkıntılı. Ancak ve ancak belli bölgeleri belli seviyelerde koruyabilirler. Yani öyle Hawk gönderdik, hava sahasını kapattık, her geleni düşüreceğiz. Mümkün değil. Hawk gönderilmesine de ben yine elde kalanları değerlendirmek diyorum. Zaten 35 yıllık çöpe atılmaktansa bir işe yarasın. Sırada Hisar. Rus medyasından bir habere göre kaynak açıklamada Mi-35 helikopteri Misrata yakınlarında Hisar sistemi tarafından düşürüldü. Hisar O prototiplerini Suriye'ye gönderdiğimizi biliyorduk. Demek ki Hisar A prototiplerinden de Libya'ya göndermişiz. Sistemleri denemek için büyük bir şans. Hisar A'nın 15 kilometre menzili ve 8 kilometrelikte bir irtifası var. Yine ana görevi jet vurmak değil ama görevini yapmış. Diğer sistemlere göre modern olması en büyük artısı. Elimizdekileri sahaya sürerek jetler dışında küçük hatları koruyabilir, Korkutlara yancı olarak koyabiliriz. Birinin vuramadığını diğeri vurur. Tabi hala yeterli değil. Sırada sürpriz bir füze S-125 Nova Pechora. Ukrayna'dan alıp kendi üzerimizden Libya'ya geçirdiğimiz bir sistem. Normalde eski Rus sistemi ama Ukrayna tarafından yenilendi, yeni modeli. 35 kilometre menzili ve 25 kilometrede bir irtifası var. Eski Trablus havaalanından ateşlenme görüntülerini görüyoruz. Jetler üzerinde denendi, tabi vuramadığı bildirildi. Muhtemelen uzun mesafe atışı yaptığı için menzili yetmedi. Bu füzeler Hawk bataryalarıyla aynı menzilde ama sonradan modernize edildiği için sistem olarak bir tık daha iyi. Yine de Hawk gibi sadece bölge savunması yapabilirler. İHA'lar, helikopterler bölgede uçamazlar ama jetler çok yaklaşmayarak uçmaya devam edebilirler. Akıllı mühimmatlar kullanarak da bunu Mısır gibi ülkeler yapabilir, sistemlerimizi vurabilirler. Ama bu kadar kolay da değil. S-125'lerin Cufra yakınlarına yerleştirilmesi üzerine Hafter sürekli İHA'larla, jetlerle saldırı yapabilirken yapamamaya başladı. Hava saldırıları büyük oranda azaldı, daha dikkatli yaklaşıyorlar. Çok etkili olmasa da küçük bölgelere yaklaştırmama konusunda etkili bir sistem. Son olaraksa Gabya sınıfı fırkateynler. Kıyı bölgelerin hava savunmasında kilit durumdalar.
Hem sistem hem silah toplu olarak tek çatı altında bulunduklarından etkileri daha büyük. Gabyalarda RIM-66E5 gibi füzeler var. 46 kilometre menzil ve 24.400 metre irtifa. İçerisinde 32 adet bulunan bu füzelerle kıyı bölgesine uçak yaklaştırmaz. Ya da 32 adet de RIM-162'si var. 50 kilometre menzil, 25 kilometre irtifa. Toplam 64 adet hava füzesiyle bölgede elimizdekilerin en iyisi durumunda. Tabi en iyi olarak bile menzillerinin çok da iyi olduğu söylenemez. Sonuç: şu anda Libya'da bizden giden 6 farklı hava savunma sistemi var. Ama Gabya ve S-125 hariç gerisi pasif durumda. Onlar da menzil kısıtlaması yüzünden sadece kıyı şeridini veya belli bölgeleri tutabilirler. Bir Mısır jeti havalanmış, direkt düşürelim, bütün hava sahası bizde, şöyle döveriz, böyle tokatlarız, böyle diyenlere inanmayın. Menzil ve sistem yetersizliğinden dolayı kapatamadığımız bölgelerden geçip yine Libya'yı vurabilirler. Zaten devir akıllı mühimmat devri. Her bölgeye bu mühimmatları engelleyen Korkut, Hisar gibi modern sistemler kuramayacağımızdan S-125 de bir füzeyi durduramayacağı için hala bölge açıkta. Yani hava savunması olarak yine eksideyiz. Bize gereken ya uzun menzilli bir hava savunma sistemi ya da bölgeye konuşlandırılmış hava gücü. Bakalım bu sıkıntıyı nasıl çözeceğiz? Keşke Hisar U yani siper sistemini daha erken bitirebilsek. Sadece bir tanesi bile, bakın bir tanesi bölgenin yarısını kapatabilir. Umarım hallolur. Şimdilik geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.